Şimdi kafasına yapacağız. Yine havada kalması için kağıt parçası yerleştirdim. Üzerine de dekopaj tutkalı sürdüm. Kafasını alıyorum ve bombe veriyorum. Hafif böyle bir ovallik kazandırıyorum. Hemen altına dekopaj tutkalı sürüyorum. Kafası çok hafif aşağıda kaldı. Yine onu yükseltmek için altına kağıt yerleştireceğim. O kağıtları almayacağız. Birlikte kuruyacaklar. Şimdi bu aradaki küçük civcivi yapıştıracağız. Yine kağıt koydum. Tutkalla yapıştırdım. Civcivimin kafasına, göğsüne hafif bombe veriyorum. Hem buraya hem de pay verdiğim kısma tutkal sürüyorum. Şimdi bu araya kurumadan yerleştiriyorum. Şu parça hafif aşağıya girecek. Bir miktar boynun altına girecek. Pay verdiğimiz yerler. Evet, bu civcivi de bu şekilde yapıştırdım. Buralarını hafif hafif kaldırabilirsiniz. Hareket kazansın diye. Şimdi buradaki siyah civcivimi yapıştırıyorum. Yine altına kağıt parçası koydum. Gagasına ve sırtına kesik atmıştım. Elimle, parmağımla kafasına ve gagasına şekil veriyorum. Hafif sırtı geride bu civcivin. Mutlaka parçalarınızı kestikten sonra poşet arasında bekletin. Çünkü hemen kurumaya başlıyorlar. Ayağına ve şu karın kısmına tutkal sürdüm. Ve yapıştırıyorum. Şimdi buradaki küçük civcivi yapıştıracağım. Yine onun da sırtı geride. Parmağımla hemen bombeliyorum. Gagasına da kesik atmıştık. Hafif de dışarı çıkarıyorum. Tutkalımı sürüyorum. Ve buraya yerleştiriyorum. O kağıtları almayacağım. Onlar kalacak. Bunu da buraya monte ediyoruz. Buradaki siyah civcivi yapıştırıyorum. Yine altına kağıt koydum. Hafif sırtına ve kafasına bombe veriyorum. Özellikle ayak kısmına tutkal sürüyorum. Ve bu şekilde bırakıyoruz. Bu civcivimizin bir de üstünde küçük kanadı vardı. Hemen altına tutkalı
monte ediyorum. Uç kısmı havada kalacak ve yerleştireceğiz. Şimdi tavuğumuzun gagasıyla ibiğini kesmiştik. Ona da elimle şekil veriyorum. Göz boşluğunu çıkarttım kağıdını. Seramik hamurunda da çıkarttım. Arkasına tutkalını sürüyorum. Üzerine bırakıyorum. Hafif ibiğini yapıştırdım. Kabarttım. Bu şekilde bırakıyorum. Şimdi en öndeki civcive geldi sıra. Onun da zeminine bir parça kağıt yerleştirdim. Ve civcivime hafif bombelik veriyorum. Ve altına tutkalımı sürüyorum. Son civcive geldi arkadaşlar. Yine altına kağıt yerleştirdim. Tutkalımı sürdüm. Ve civcivimi yerine monte ediyorum. Tüm parçalarımızı bitirdik. Seramik hamur kabartma sanatını bu şekilde yapıyoruz. Bunu her türlü objede yapabilirsiniz. Ahşap üzerine çiçek çalışabilirsiniz. Çok güzel, keyifli bir çalışma. Ya da böyle geri dönüşüm projelerinde kullanabilirsiniz. Bundan sonra seramik hamurumuz kuruduktan sonra eskitmelerini yapıp süslemesiyle bitireceğiz. Eskitmelerine geçmeden önce tavamızın üzerinde bulunan tüm parçalara dekopaj tutkalı sürüp kurumasını bekleyeceğiz. Az önce ben söylemeyi unuttum. Bunu da ilave etmek istedim. Çünkü bu önemli. Kağıtların tamamen kurumasına yardımcı olacak. Zemin de dahil her yerini dekopaj tutkalı sürüyoruz. Kuruduktan sonra kağıdımızla seramik hamurumuzu yağlı boya ile bir bütün haline getireceğiz. Alttan gözüken beyazlıkları kapatacağız. Tavamızın içine hamur kabartma sanatını yaptık. Şimdi artık yağlı boyalarla kenarlarını bir bütün hale getireceğim. İçinde olan renklerden tabağıma sıktım. Siyah, beyaz ve kahve tonlarında. Küçük bir fırça yardımıyla başlıyorum. Öncelikle siyahla başlıyorum. Daha kolay gözükür hem. Mesela şuralarda seramik hamurlarımız gözüküyor. Hemen siyahla geçiş yapıyorum kenarlarına ve bir bütün haline getiriyorum. Siyah olan yerler siyah, kahve olan yerler kahve. Burada önemli olan resmi tamamlamak ve bir bütün haline getirmek. Tüm siyah yerlerde siyahı kullanıyorum. Özellikle yağlı boya tercih ediyoruz. Çünkü yağlı boya çabucak kurumadığı için bize kolaylık sağlıyor. En azından etrafına fazla geldiğinde yedirebiliyorum boyalarımı. Fırçamda siyah boya varken hemen bir gri ton elde ediyorum. Bazı kanatlarımızın arası gri. Mesela buralar gri tonlarda. Fazlasını hemen elimle alabiliyorum. Kısımlarda grilikler var.
Eğer tonunuz tam tutmamış olursa resme de geçiş yapıp bir bütünlük sağlayabilirsiniz. Mesela bu şekilde aralarına siyah atıp gölgelendirebilirsiniz. Fırçama hemen bir miktar kahverengi yüklüyorum. Mesela zemine siyah bulaştı. Onu hemen fırçamla zemin kahverengi olduğu için bir bütün haline getiriyorum. Ufak tefek düzeltmeleri de bu şekilde yapabilirsiniz. Yine civcivimin kenarları kahve ile geçiş yapıyorum. Mesela ayak kısımlarında kahveler var. Fırçamla sadece tonlama yapıyorum. Yine bu civcivim de kahve. Fırçamda çok az boya var. O bile bazen yetebiliyor. Önemli olan burada resimle bir bütün hale getirmek. Yine tavuğumuzun arka kısmında kahverengiler var. Tavamızın içindeki tüm beyaz görünen yerleri bu şekilde yağlı boyayla renklendirip kapatıyoruz. Şimdi tavuğumun ibik kısmını yapacağım. Bir miktar beyazla pembeyi ton olarak açıyorum. Ve bunda da kenarlarına ton veriyorum. Mutlaka resimdeki kağıt ne renkse biz bu geçişleri o renklerle tamamlıyoruz. Yukarıdaki civcivim sarıydı. Onu sarıyla kenarlarını geçtim. Buralarda pembelik vardı. Onları pembeyle geçtim. Ve yağlı boyayla hamur kabartmamı tamamlamış oldum. Şimdi tavamın kenarlarını eskitme yapacağım. Koyu kahverengi aldım. Çünkü kağıdımın ana rengi daha çok koyu. Tabağıma bir miktar sıktım. Ve fırçama yüklüyorum. Daha sonra tavamın her yerine yağlı boyamı yedirerek eskitme işlemini tamamlıyorum. Yağlı boya olduğu için çabucak dağılıyor. Tonuna ben istediğim kadar karar verebiliyorum. Ne kadar görmek istiyorsam. Mesela sürekli git gel yaptığım zaman açılacak rengim. Öncelikle bir kat bu şekilde eskitmesini yapacağım. Boyayı sürmekten korkmayın. Çünkü biz ne kadar istersek o kadar açıp koyultabiliriz. Yağlı boyayla eskitme çok doğal duruyor, pürüzsüz duruyor. Ben çok seviyorum ve tercih ediyorum.
Evet, bunu ben tamamlayacağım. Tekrar devam edeceğiz. Vernik yaparken dikkat etmemiz gereken bir nokta var. Onu da kısaca size anlatmak istedim. Yağlı boyayla eskittiğimiz için verniği bazen zemin almıyor. Onu önlemek için böyle minik minik dalgalanmalar oluyor. Onu yok etmek için fırçama verniğimi yüklüyorum ve sürekli verniği zeminle bir bütün haline getirene kadar, o dalgalanma yok olana kadar git geller yaparak fırçamla iyice yediriyorum. Kuruduktan sonra da ikinci katı atıyorum. Artık dalgalanma ikinci katta olmaz. Buralarına da küçük fırçalarla vernikler atıyorum, sürüyorum ve bitiriyorum. Şimdi süsleme kısmına geçiyorum. Buralarda samanlar var. Dekopaj tutkalını sürüyorum ve küçük küçük saman parçaları yerleştiriyorum. Doğal bir ortam olmuş oluyor. Hem bize bir görsellik kazandırıyor. Bu şekilde hareketlendiriyorum. Mesela süpürge tohumum var benim. Onun da küçük küçük parçaları var. Bu şekilde onları da döküyorum. Bu arada tavamızın eskitmesi sadece içinde olmayacak. Hem kulpunda hem arkasında eskitmeleri ben daha sonra tamamlayacağım. Çünkü yağlı boya çabuk kurumuyor ve parmak izimiz çıkıyor. Ben 1-2 gün bekleteceğim. Kalan eskitmelerini de daha sonra yapacağım. En azından şu anda size çalışmamızın bir bütün halinde göstermek için ufak tefek işlerini yapıyorum. Saman bulamazsanız kağıt ip de kullanabilirsiniz bunun için. Bu şekilde her yerine azar azar yerleştiriyorum. Tavamın iç kısmına da yuva yaptım. Seramik hamurlarından da yumurtalar yaptım. Bunları da silikonla yapıştırıp tavamı kuruduktan sonra üzerini vernikleyeceğiz ve hazır hale getirmiş olacağız. Tavamızın son hali bu. Şimdiden sizlere iyi seyirler, kolay gelsin.